Suyu sıfırdan hazırlarken aslında işin en görünmeyen ve en önemli kısmını konuşmak için iyi bir zaman. Yani bugünkü konumuz balık hastalıkları. Columnaris, beyaz benek, kadife hastalığı, dropsy, kafa deliği gibi hastalıkların tam olarak ne olduğundan, belirtilerinden ve nasıl tedavi edilebileceğinden tek tek bahsedeceğim. Ama bu hastalıkların hepsinde asıl önemli olan tek bir şey var. O da akvaryum başındaki alışkanlıklarımız. Patojenler zaten suda varlar ve hep var olacaklar. Önemli olan onlara giden yolun kapısını balıklara açmanız. Şimdi başlayalım. İlk olarak şunu netleştirmemiz lazım. Columnaris bir mantar değil. Bu noktadan başlamak zorundayız. Çünkü bu bakterinin balığın üzerinde bıraktığı beyaz, pamuk benzeri büyüme tam olarak mantar gibi gözüküyor. Ama işte bu yanlış bir tanı ve binlerce balık bu yanlış tanıdan dolayı hayatını kaybediyor. Gerçek şu: Columnaris, Flavobacterium columnare adlı gram negatif bir bakteri. Su altında yaşıyor ve her zaman yaşayacak. Ve bu bakterinin iki formu var: akut form ve kronik form. Akut form sıcak suyu sever. 25 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda bu bakteri oldukça hızlıdır ve enfeksiyon 1-2 gün içinde tüm balıklarınızı tüketebilir. İlk belirti çoğu zaman görülmez. Daha sonra her şey aniden olur, biter. Kronik form ise daha sinsidir. Yavaş ilerler, yüzgeçleri çürütür, balığın vücudunda soluk lekeler belirebilir ve haftalarca hasta görünür. İşte burada bir hata yapılıyor. Biz hobiciler kronik formu görürüz ve onu mantar zannederek antifungal ilaçlar uygularız. Ama bu tamamen yanlış. Çünkü bu ilaçlar Columnaris bakterisine hiçbir etki yapmaz. Bu sırada bakteri yayılmaya devam eder. Yani doğru tanı çok önemli. Peki biz neye bakacağız? İlk işaretimiz şemer şekilli lezyon. Genellikle dorsal yüzgecin hemen önünde sırtta oluşur. Rengi beyaz ile açık gri arasında ve doku altında kırmızı mor renkte bir iz bırakabilir. İkinci işaret solungaç formu. Bu tehlikeli bir versiyon çünkü dışarıdan neredeyse görünmez. Balık sadece yüzeyde salınır, ağzını açıp kapar ve ölümcüldür. Üçüncü işaret ise oldukça hızlı. Columnaris özellikle sıcak sularda çok hızlıdır. Eğer bir gün içinde 2 ya da daha fazla balığınız hastalanıyorsa ilk şüpheli Columnaris'tir. Ama diyelim ki doğru tanıyı koydunuz, antibiyotiği aldınız, uyguladınız ama balıklarınız yine de kayboluyor. Neden? Çünkü Columnaris düşük oksijen koşullarında daha agresiftir. Antibiyotik uygularken aynı zamanda oksijeni arttırmalısınız. Yoksa tedavi yarım kalır. Bu hastalıkla karşı karşıyaysanız şöyle yapın. Önce suyun sıcaklığını 22 derecenin altına kadar yavaş yavaş düşürün. Ardından güçlü bir havalandırma başlatın ya da yüzey dalgalanması. Daha sonra kanamisin ya da nitrofurazon uygulayın. Desteklemek için akvaryum tuzu ya da kaya tuzu da kullanabilirsiniz. Ama çok aşırıya kaçmayın. Bu bazı durumlarda balığın stresini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Ama Columnaris'e tuz hiçbir etki etmez. Yani asıl işi antibiyotik yapacak. Bu hastalıkta erken teşhis çok önemli. Hastalığı tespit ettiniz, sıcaklığı düşürdünüz, oksijeni arttırdınız, doğru antibiyotiği kullandınız. Bu adımları uyguladığınızda Columnaris'i yenersiniz. Şimdi herkesin gördüğü ama çok azımızın gerçekten anladığı hastalığa geliyoruz. Ichthyophthirus multifilis ya da kısaca iç, yani beyaz belek hastalığı. Akvaryum hobisine başladığınızda ilk öğrendiğiniz hastalık muhtemelen budur. Ama büyük ihtimalle onu da yanlış öğrendiniz. Size bir şey sorayım. O beyaz noktalar balığın üzerindeyken hiç tedavi uyguladınız mı? Çünkü o noktalar tam olarak tedavi edilmeyen dönemi temsil ediyor. Beyaz benek bir parazittir ve yaşam döngüsü 3 aşamadan oluşur. Birinci aşama trofont. Balığın üzerinde gördüğünüz beyaz nokta tam olarak bu. Parazit burada beslenir ve deri altına gömülüdür. Yani hiçbir kimyasal bu noktaya ulaşamaz. Çünkü deri koruyucu bir bariyer oluşturuyor. İkinci aşama tomont. Parazit olgunlaşır ve balıktan düşer. Yüzeylere, toprağa, bitkilere, filtre malzemelerine yapışır ve burada bölünmeye başlar. Her bir tomont binlerce yeni parazit barındırabilir. Üçüncü aşama ise teront. Bunlar da serbest yüzen, efektif formlardır. Bir konakçı yani bir balık bulamazlarsa 2-3 gün içinde ölürler. İşte bu aşama tedavinin etkili olduğu tek pencere ve bizim bu pencereyi yakalamak için döngünün hızını bilmemiz gerekiyor. Ve döngü hızı tamamen suya bağlı. 20 derece sıcaklıkta bu bakterinin döngüsü yaklaşık 2 haftayı buluyor. 28 derecede ise 5-7 gün arasında. Yani stratejimiz şu: sıcaklığı yükselteceğiz. 28 dereceye kadar yavaş yavaş, yani döngüyü hızlandıracağız ve teront çıkışını öne çekeceğiz. Bakteri serbest yüzme dönemine girdiğinde ilacı devreye sokacağız. Bu aşamada malehitgrin ya da formalin etkilidir. Yine tuz kullanmak isterseniz desteklemek amacıyla kullanabilirsiniz. Ama burada bir tuzak var.
Beyaz noktalar kaybolur, balıklar iyi görünür ve siz tedaviyi kesersiniz. Oysa yüzeylerde, toprakta, bitkilerde yüzlerce tomon duruyor olabilir. 3-5 gün sonra yeni nesil pteronotlar çıktığında tank yeniden patlak verir. İşte bu yüzden beyaz benek tedavisi belirtiler kaybolsa bile 2 hafta, 3 hafta kadar sürdürülmeli. Ve son bir şey daha. Beyaz benek bazen tankta aylarca uyuyabilir. Yeni balıklar eklersiniz, balık strese girer ve uyuyan beyaz benek aniden patlak verir. İşte bu yüzden karantina şart her zaman. Şimdi gözden en çok kaçan hastalığa geliyoruz. Kadife hastalığı. Buna velvet ya da oodinyum da deniyor. Beyaz benekten daha tehlikeli çünkü onu fark etmek çok zor. Beyaz noktalar kolayca görünüyor ama kadife hastalığının altın, sarı toz parçacıkları normal ışık altında fark edilmez. Bu hastalığı akvaryuma yandan ışık tutarak tespit edebilirsiniz. Tanka yandan bir el feneri tutun. Eğer balığınızın üzerinde altın ya da pas renginde ince bir toz tabakası görürseniz karşınızdaki oodinyumdur. Peki bu parazit nedir? Bu parazit yarı bitkisel bir organizmadır. Klorofil kullanarak ışıktan enerji alabilir. Yani ışık bu parazite destek oluyor. Ve bu durum tedaviyi direkt belirliyor. Balığınızdaki belirtileri ise şu. Balık yüzeye ya da dekorlara sürtünür. Buna flash hareketi de deniyor. Solunumu hızlanır, rengi donuklaşır ya da yüzeye çıkıp hava almaya çalışır. Hastalığı tespit ettiğinizde tedavide ilk adım tankın ışığını tamamen kesmek. 3 gün boyunca tam karanlık. Bunu yaparken aynı anda bakır sülfat ya da bakır bazlı bir ilaç uygulayabilirsiniz. Ve sıcaklığı yine yükseltmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş 28 dereceye kadar. Ama deniz akvaryumu sahibiyseniz biraz durun. Çünkü tatlı su versiyonu oodinyumken deniz suyu versiyonu amiladinyumdur ve çok daha agresiftir. Deniz balıkları kadife hastalığı karşısında çok daha hızlı düşer. Yani deniz tankında erken müdahale çok daha önemli. Sıradaki hastalığımız yüzgeç çürümesi. Yüzgeç çürümesi gördüğünüzde kendinize sormanız gereken ilk şey ne yanlış gitti? Çünkü yüzgeç çürümesi neredeyse her zaman başka bir problemin devamıdır. Suçlu bakteriler genellikle Aeromonas, Pseudomonas ve Flexibakter'dir. Bunlar aslında her tankta var ve normalde düşük düzeyde zararsızlardır. Ama su kalitesi bozulduğunda bu bakteriler devreye giriyor. Çünkü balığın bağışıklık sistemi zayıflıyor ve bakteriler tam bu açıktan giriyor. Dolayısıyla tedavide birinci öncelik su değişimi. Hemen %25 su değişimi yapın. Antibiyotik ondan sonra gelir ama önce su. Çünkü antibiyotiği verip suyu düzeltmezseniz iyileşme olmaz. Ve evrelerini bilmemiz gerekir. Erken evrede yüzgeç kenarları beyazlaşır, soluklaşır ve bu safa geri dönüşümlüdür. Geç evrede ise yüzgeç dokusu parçalanmaya başlar ve gövdeye doğru ilerler. Bu safa çok daha ciddi müdahale ister. O yüzden erken yakalayıp tedavi etmek hayat kurtarır. Şimdi belki de en çok korkulan tabloya geliyoruz. Dropsy. Şişmiş karın ve dışa doğru kasılmış pullar. Bu görüntüyü gördüğünüzde muhtemelen şunu düşünüyorsunuz. Balık bir hastalık kaptı. Hemen bir ilaç bulayım. Ama dropsy aslında bir hastalık değildir. Dropsy bir semptomdur. Böbreklerin çalışmayı durdurduğunun işaretidir. Vücutta biriken sıvı pulları dışarı doğru iter ve o klasik kozalak görüntüsü ortaya çıkar. Zaten buna kozalak hastalığı da deniyor. Peki bunun altında ne var? Çoğunlukla bakteriyel bir enfeksiyon. En yaygın etken yine Aeromonas. Ama altında kötü beslenme, kronik stres, genetik yatkınlık ya da tümör de olabilir. Yani dropsy görüyorsanız o balık zaten ilerlemiş bir sürecin içine girmiştir. Evet, antibiyotik deneyebilirsiniz. Kanamisin gibi ya da erişilebiliyorsa kloramfenikol ve Epsom tuzu banyosu da deneyebilirsiniz. Çünkü böbrekler üzerindeki yükü kısmen hafifletir. Ama dürüst olmalıyım. İlerlemiş dropsy genellikle kayıpla sonuçlanır. İşin gerçek yanı şu. Buna çoğunlukla siz sebep olmazsınız. Ama bir dahaki sefere önlemini alabilirsiniz. Nasıl mı? Kaliteli ve çeşitli beslenmeyle, aşırı beslemeden kaçınarak ve su parametrelerini stabil tutarak. Bunları yaptığınızda dropsy riski büyük ölçüde azalıyor. Şimdi ciklet sahiplerine geliyoruz. Kafa deliği hastalığı. Genellikle Oscar ve diskus gibi balıkların başında açılan çukurcuklarda kendini gösterir. Sanki deri içeriden erimiş gibidir. Ama bu hastalığın gerçek nedeni tartışmalı. Uzun süre tek bir suçlu vardı. Heksamita adlı bir iç parazit. Ama araştırmalar başka şeyleri de ortaya koymuş. Çünkü heksamita tek başına yeterli değil. C vitamini ve kalsiyum eksikliği de bu hastalıkta bir tetikleyici. Aktif karbon kullanımını da bazı araştırmalar doğrudan bu hastalığa bağlıyor. Ama bu bağlantı hala tartışmalı. Buna bir de kronik stres ekleyin. İşte bu faktörler bir araya geldiğinde heksamitaya kapı açıyor. Peki bunu nasıl tedavi edeceğiz? Bunun için flagil kullanın.
Hem suda çözünmüş hem de yeme karıştırılmış formda uygulamak en etkilisi. Diyeti zenginleştirin. Canlı ya da dondurulmuş yem ve mineral takviyeli peletler kullanabilirsiniz. Ve varsa aktif karbonu filtreden çıkarın ve su değişimini arttırın. Ama yine bu hastalığın devrelerini tanımamız gerekiyor. İlk çukurcuklar küçük ve pembe kenarlıdır. Bu safha tedavi edilebilir. İlerlemiş evrede ise doku kaybı büyür ve ikinci enfeksiyon işin içine girer. Bu noktada geri dönüş çok daha zordur. Şimdi duralım. Çünkü bu bölüm hem balıklarınız hem de bizzat sizin için önemli. Konumuz balık veremi, yani etken Mycobacterium marinum ya da Mycobacterium fortuitum adlı bakteriler. Ve bu bakteriler hem balıkları hem de sizi enfekte edebilir. Eğer elinizdeki açık bir yara ya da sıyrıkla akvaryum elinizi sokarsanız risk var. Paniklemenize gerek yok. Bulaşma nadir ama gerçek. İnsanda bu bakteri genellikle el ve bilek bölgesinde granülom, yani sert, ağrısız bir şişlik oluşturuyor. Tedavi edilebilir ama tedavisi aylar sürüyor. Yani akvaryumda çalışırken elinizde bir yara varsa eldiven takmayı ihmal etmeyin. Şimdi balıklara gelelim. Belirtiler şu: kronik zayıflama, balıkların yem yemesi ama kilo kaybetmesi, renginin solması, sırtında eğrilik yani omurga büküklüğü ya da karın şişmesi ve yüzgeçlerde gerilme. Ama bu hastalık için etkili ve güvenilir bir tedavi yok. Teşhisi koyduysanız en doğrusu balığı karantina akvaryumuna almak ve ana tankı tamamen sterilize etmek. Çünkü bu bakteri yüzeyde, filtrede ve dekorlarda aylarca canlı kalabilir. Dolayısıyla hiçbir tedaviye yanıt vermeyen, kronik biçimde eriyen bir balık görürseniz balık tüberkülozu ihtimalini ciddiye alıp önlemleri alın. En başta size bir şey söylemiştim. Tüm bu hastalıkların arkasında ortak tek bir şey var. Beyaz benek, kolumnaris, kadife hastalığı, yüzgeç çürümesi ve diğerleri, hepsinde ortak olan neydi? Sağlıklı, stressiz, bağışıklık sistemi tam çalışan balıklar bu patojenlerin büyük çoğunluğuyla aynı suda yaşıyor ve hiçbiri hastalanmıyor. Düşük hacimde çok fazla balık, 3 dereceyi aşan sıcaklık dalgalanmaları, tek tip yemle yapılan beslenme, aşırı beslenme, ani ve büyük su değişimleri, bunların hepsi kortizol seviyesini yükseltir ve balığın bağışıklık sistemini baskılar. Bağışıklık sistemi baskılandığında içeride var olan patojenlere kapı açılır. Yani asıl hastalık bu patojenlerin kendisi değil. Göremediğimiz kronik, düşük düzeyli stres. Çünkü her şeyin kapısını stres açıyor. Bunu kavradığınızda artık sadece semptomlara değil, sebeplere de bakmaya başlarsınız. İşte bir hobiciyi gerçek anlamda iyi bir hobici yapan fark tam olarak bu. Bir sonraki video için önerileriniz varsa yorumlara yazın ve tankınızı sağlıklı tutun.